Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kök hücre ile cilt yenileme konusunu sizlerle paylaşacağım. Kök hücre nedir? Nasıl elde edilir? Canlı vücudunda uzun süre bölünebilen, kendini yenileyen, özelleşmemiş ve vücudun ihtiyacına göre farklılaşarak ve öncü hücrelere dönüşerek vücudun yenilenmesine katkıda bulunan hücrelere kök hücreler denilmektedir. Vücudumuzda kök hücreler organ ve dokularda bulunurlar ve herhangi bir yerde hasar olduğunda bu kök hücreler o hasarlı bölgeye göç ederek o bölgedeki hasarı yenilemeye çalışırlar ve onarılmasını sağlarlar. Vücudumuzdaki kök hücreler bir taraftan hasarlı bölgeyi onarırken diğer taraftan o bölgedeki dokulara ait öncü hücreleri meydana getirirler. Yani aynı zamanda hem kendilerini çoğaltırlar hem de öncü hücrelere dönüşürler. Hızla gelişen tıp teknolojisinin bize sunduğu önemli özelliklerden bir tanesi de kök hücrenin elde edilmesidir. Ve bu elde edilen kök hücrelerin tedavide kullanılmasıdır. Günümüzde birçok hastalıkta kök hücre tedavisi halen deneysel ve klinik olarak kullanılmaktadır. Kök hücreler uygulandıkları yerdeki eksiklikleri gidererek ve oradaki hasarlanmış hücrelerle temas ederek ve biraz önce söylediğim o bölgedeki, o dokudaki öncü hücrelere dönüşerek etki ederler. Çoğunlukla kök hücreleri kemik iliğinden ve cilt altı yağ dokusundan elde edilmektedir. Kemik iliğinden elde edilen kök hücreler biraz meşakkatli olarak elde edilmektedir. Ama yağ dokusundan elde edilen kök hücreler ise daha basit olarak elde edilmektedir. Ve hatta cilt altındaki yağ dokusunda bulunan kök hücreler, kemik iliğinde bulunan kök hücrelere nazaran en az 500 kat daha fazla bulunmaktadır. Ve özel yöntemlerle elde edilen kök hücreleri yine özel yöntemlerle hasarlı bölgeye ya da uygulanması gereken bölgeye uygulanmaktadır. Peki yaşlanmayla cildimizde neler oluyor? Bir de buna bakalım. Aslında görüntüsel olarak hepimiz bunu biliyoruz ve yaşıyoruz. Yaşlanma her türlü yöntemle geciktirilebilir ama vücudumuz yine de yaşlanır. Şunu bilmemiz gerekiyor ki güzel ve sağlıklı yaşlanmak herkesin hakkı olmalıdır. Peki cildimizdeki bu değişimin nedeni nedir? Cildimiz güneş ışınlarından gelen ultraviyole başta olmak üzere dış etkilerde gelen toksik etkilere, radyoaktif maddelere, elektromanyetik dalgalara ve bunlar gibi toksik maddelere maruz kalmaktadır. Hem içeriden hem dışarıdan etkiyle cildimizde bulunan fibroblastlar yani cildimize diriliğini veren, cildimize canlılığını veren fibrosit hücrelerinin öncü hücreleri olan fibroblastlar başta olmak üzere daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi kronik hastalık süreçlerinde yer alan ve yaşlılığa da etkisi bulunan oksidatif stres, endotel disfonksiyonu ve inflamasyon nedeniyle cildimiz yaşlanmaktadır. Bu değişiklikler ve metabolizmamızda meydana gelen diğer değişikliklerden dolayı yüzümüzde ya da cildimizde kırışıklıklar, çekilmeler, lekelenmeler, kalınlaşma ve kabalaşmalar, çukurlaşmalar ve katlantılar ve pürüzler gibi birçok değişiklikler meydana gelmektedir. Cildimiz aslında kendini devamlı yenileyen bir organımızdır. Ancak bu bahsettiğim nedenlerden dolayı cildimiz artık belirli bir yaştan sonra kendini daha az yenilemekte ya da hiç yenileyememektedir. Yaşımız 25-30 olduktan sonra bu yenilenme etkisi artık kaybolmaya başlamaktadır. Ve her yıl cildimizdeki elastikiyet etkisi kaybolmaktadır. Yaşlansak bile vücudumuzdaki kök hücreler yaşlanmamaktadır. Sayısı azalsa bile kök hücrelerimiz genç kalmaktadır. Yani vücudumuzda en az yaşlanan hücre kök hücresidir. Cilt yenilenmesi ve gençleştirilmesindeki amaç burada bahsettiğim hem fiziksel değişikliklerin hem de cildimizde meydana gelen metabolik değişikliklerin tersine
çevrilmesini sağlamaktır. Tersine çevirebilirsek cildimiz güzel ve genç görünmesini sağlar. Yağ dokusu kök hücreleri multipotent hücrelerdir. Bu hücreler yüksek proliferasyon kabiliyetine sahiptir. Yani çoğalma kabiliyeti bulunmaktadır. Cilt ve cilt altı dokularının kanlanmasını artırır. Büyüme faktörleri salgılar ve aynı zamanda inflamasyona karşı sitokinler salgılamaktadırlar. Kolajen ve elastin sentezini artırırlar. Bunlar cildimiz için olması gereken moleküllerdir. Spesifik olmayan immün cevabı tetiklerler. Cildimiz için gerekli olan enzimleri içeren mikrovezikülleri barındırırlar. Fibroblastları aktive ederler. Kolajen 1 ve 3'ün salgılanmasını artırırlar. Aynı zamanda antioksidan oluşumunu da artırmaktadırlar. Şimdi de yüz gençleştirmede kök hücre tedavisi nasıl yapılır? Biraz da ona değinelim. Sıklıkla iki yöntem kullanılmaktadır. Birinci yöntem özellikle karın bölgesinden alınan cilt altı yağ dokusudur. İkinci yöntem ise kulak arkasından güneş ışığını görmeyen bir bölgeden alınan cilt altı dokusudur. Şimdi bunlara kısaca bir göz atalım. Yağ dokusu liposuction ya da aspirasyon yöntemiyle cilt altındaki yağ dokularından elde edilmektedir. Burada dikkat edilecek husus yeterli miktarda yağ dokusunun alınmasıdır. İşlem 10 dakika kadar sürer. Daha sonra 1 saate yakın süreyle bu alınan dokular kök hücrelerine ayrıştırılması için özel yöntemlerle elde edilir ve hastanın yüzüne veya neresine uygulanacaksa o bölgeye 10 dakika içinde uygulanır. Ve bu tedavi 3-4 hafta aralıklarla en az 3 kez uygulanmalıdır. Daha sonra belirli aralıklarla yılda 1 kez aynı uygulama tekrarlanabilir. Bu uygulamada kök hücrelerin etkisi 3. haftada başlar ve 6 ayda ortalama düzeye gelir ve 2 yıl içinde de maksimum düzeye ulaşır. İkinci yöntem olan kulak arkasındaki cilt altı dokularından biyopsi ile alınan parçalar özel laboratuvarlara gönderilir ve burada fibroblastlar üretilir. Yani cilt hücresinin öncü hücreleri üretilir. Buradaki kök hücrelerin çoğaltılma süreci en az 4 ila 6 hafta sürmektedir. Yağ dokusuyla arasındaki fark, yağ dokusu kullanıldığında hemen aynı gün işlem bitmekte, ancak kulak arkasındaki doku kullanıldığında ise en az 4 ila 6 hafta sonra uygulama başlamaktadır. Eğer bu yöntem kullanılırsa birer ay aralarla en az 3 kez uygulama yapılmalıdır. Ve daha sonra en az 1 yıl sonra olmak üzere zaman zaman bu uygulamalar tekrarlanabilir. Bu uygulama gerçekleşirse eğer en az 8-10 yaş genç görünmek mümkündür. Peki hangi yaşlarda kök hücre ile cilt yenileme tedavisi yapılabilir? Aslında bunun bir üst sınırı yoktur ama alt sınırı bulunmaktadır. Yani genç insanlara bunları etik olarak yapmak doğru değildir. Bu yaş sınırı da 20-25 civarındadır. Bir şartla, eğer o kişinin doktoru mutlaka yapılması gerektiğini söylüyorsa ya da trafik kazası, herhangi bir kaza sonucu cildinde yanıklar ya da başka hasarlar meydana gelmişse bu takdirde bu tedaviler bu genç şahıslara da uygulanabilir. Eğer hastanın tedavisini ve takibini yapan doktor önermiyorsa, bunun haricinde gebelerde, emziren annelerde, evre 4 ya da son dönem kanser hastalarında ya da son dönem kronik hastalıklarda bu tedaviler uygulanmamalıdır. Bunlara ilaveten otoimmün hastalıklar, pıhtılaşma bozukluğu olan ya da kan sulandırıcı kullanan hastalar, aktif enfeksiyonu olan hastalar çok iyi değerlendirilmeli ve eğer doktor da müsaade ederse belki bu uygulamalar yapılabilir bu hastalara. Ama yine de çok dikkatli olmak gerekmektedir. Kişilerin kendi hücrelerinden yapıldıkları için bu tedavilerde doku reddi ve alerji gibi riskler beklenmemektedir. Kanserleşme riski taşımaz. Kök hücrelerin uygulandıkları zaman bizlerde yaptığı etkiler ve ne gibi fayda sağladıkları ekranda gözükmektedir. Evet sevgili dostlar, kök hücreler ile cildimizi gençleştirmek istiyorsak bu uygulama yüzümüze, gerdanlarımıza, boynumuza, elimize veya nerede problem varsa oraya rahatlıkla
uygulanabilir. Ayrıca ameliyat sonrası oluşan iz tedavilerinin de giderilmesinde etkin bir yöntemdir. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.